Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videodan hepinize merhabalar, herkese selamlar. Bu videoda bir önceki videonun devamı olarak havadan havaya füzeleri inceleyeceğiz. Önceki videoda hatırlarsanız BVR nedir, FCR radarı F-16'da bunların modları, işte RVS'ti, TVS'ti, bunları incelemiştik, bunları öğrenmiştik. Bu videoda ise bu modları kullanarak uçağımızdaki AIM-120 füzelerini nasıl kullanacağız? Bunlara göz atacağız arkadaşlar. AIM-120'nin nasıl kullanıldığını göreceğiz. Burada görmüş olduğunuz gibi bizim arkadaşlarımızın yaptığı Göktuğ kaplaması var şu anda füzelerde. Bunlar da bizimizin yerli olarak ürettiği AIM-120'lerin karşılığı olan füzeler aslında. Ama atarken tabii ki bu şekilde gözükmüyor. DCS'te videolar hoşunuza gidiyorsa, canlı yayınlar, işte kanalın içerikleri hoşunuza gidiyorsa lütfen videolara beğeni ve yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ederim. Şu an uçağımızda 4 adet AIM-120 Charlie ve 2 tane Saadwindir 9X havadan havaya füzemiz var. Şu uç paylondakiler iki tanesi AIM-120, iç paylondaki ise AIM-9 Saadwindir X. AIM-120 Charlie yani AIM-120C yani AMRAAM gelişmiş orta menzilli bir havadan havaya füzedir arkadaşlar. Fox 3 diye geçer bu. Kısa olanlarsa AIM-9'larsa Fox 2 diye geçer. Fox 3'ler yani AIM-120'ler aktif radar güdümlü füzelerdir arkadaşlar. Maksimum etkili menzilleri ortalama 40 nautical miles yani deniz milidir. Aşağı yukarıda 30 mil yani öyle diyebilirim. 40 milden biraz vurmanız zor olabilir. Başlangıçta yarı aktif modda fırlatıyoruz bu füzeleri. Yani temelde uçağımızın radarı tarafından fırlatıldıktan sonra veri bağlantısıyla data link'ten yönlendiriyoruz arkadaşlar bu füzeleri biz ve hedefe biraz daha yaklaştığımızda ise füzenin burnundaki şu uç kısımdaki gördüğünüz yerde füzenin kendi radarı var arkadaşlar. Bu radar devreye giriyor ve füze buradaki bizim dediğimiz hani pitbull kavramı var ya, o pitbull kavramına geçiyor ve bizim uçağımızdan artık kendi radarımızdan, uçağımızdaki radardan füzeyi beslememize gerek kalmıyor arkadaşlar. Füzemiz pitbull olmuş oluyor ve biz bu saatten sonra füzemizi, kilidimizi ya daha doğrusu hedef uçaktan koparıp uzaklaşabilip defensif pozisyona geçebiliyoruz arkadaşlar. Yani burada bir nevi ateşte unut gibi bir moda geçiyor arkadaşlar. Burada artık kilidimizi bozabiliriz. Yani AIM-120'nin mantığı aşağı yukarı bu şekilde arkadaşlar. Aktif radar güdümlü füzemiz. Evet, şimdi Air to Air moda geçersek arkadaşlar, öncelikle şuradan master armımıza bir arm hale getirelim. Bize default olarak sağ multifunction ekranımızda SMS sayfamız geliyor. Solda ise FCR radarımızın sayfası geliyor varsayılan olarak. Şöyle noise string tuşuyla onu da göstereyim size de arkadaşlar, hemen adjust control dedim. Şöyle şu nozzle string tuşuyla bunu atarsanız bir sefer bastığım zaman bakın buradaki füzeler arasında, pylonlar arasında geçiş yapabiliyorum. Şu an sol kanadımdaki 1 ve 2 yani şu uçtaki 1 ve 2 nolu pylonlar arasındaki füzeler, misillar, 8 ve 9'dakiler de şu gördüğünüz misillar olarak bize gösteriyor. Kısa bastığım zaman noise string'e bunlar arasında geçiş yapabiliyorum ve uzun basarsam şayet AIM-120C'den Saadet'in 9x'e geçirdi beni. Bir daha uzun bastım. M120'ye geçiş yapabildim. Bunları da söyleyeyim, aklınızda bulunsun. Onun haricinde bakın sol üstte AM denen bir yer var. Buna bastığım zaman dogfight moda geçiriyor aslında beni. Yani gun'ı kullanabilir hale getiriyor. Tekrar basarsam M120'ye dönebiliyorum. Onun haricinde arkadaşlar envanter sayfamıza bakabiliriz. Burada burun topumuzun içindeki mühimmatları söylemiş bize. Onun haricinde center line'ımızın boş olduğunu gösteriyor. Drop tanklarımızın olduğunu gösteriyor. 370 galonluk şunları bize gösteriyor. Hemen onun dışındaki pylonlarda da birer tane AIM-9X olduğunu gösteriyor. Bu görmüş olduğunuz Fox X'lerimiz ve dış pylonlarda ise birer adet AIM-120C'mizin olduğunu bize söylüyor arkadaşlar. Onun haricinde envanter sayfamızdan çıktığımızda ise
şurada 4 adet M120C'mizin olduğunu söylüyor ve karşısında ise Slave var. Şu şekilde Nose Sling'e uzun basarak da füzeleri değiştirebiliriz demiştim. Onun haricinde buradan kendimize bu şekilde basarak değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şu karşıdaki Slave butonuna basarsam bor oldu bakın. Tekrar bastım, Slave aldı. Şimdi füzelerimizi atış yapabileceğimiz aslında iki mod var. Birincisi bu Slave, ikincisi ise bor mod arkadaşlar. Bugün biz Slave'de kullanacağız, aim yüzleri atacağız ama Foresight'ı ve Slave'i size açıklamak istiyorum. Şimdi Slave dediğimiz arkadaşlar bizim füzemizin radar tarafından kendisine verilen bir hedefe yönlendirileceği anlamına geliyor. Yani biz buradan FCR radarından gelip gideceği, vurmak istediğimiz ya da gideceği hedefi seçip bu şekilde ona yönlendirerek attığımız atış şekli olduğunu söylüyor Slave mod ama bore sight ise direkt ortadan bu yönlendirme işlevini kaldırıyor ve bizim füzemizin o aradaki şeyi kaldırdığı için direkt kendi radarıyla Mad Dog denilen şekilde füzeyi göndermemizi sağlıyor. Bu aslında biraz tehlikeli bir atış şekli çünkü AFF vesaire burada ortadan direkt kalkıyor. Çünkü füze ateşlendiği gibi karşısında ilk göreceği uçağa, hedefe kilitlenecektir füze. Bu yüzden bu biraz tehlikelidir arkadaşlar. Şimdi şöyle bir sol tarafa FCR ekranına geçmek istiyorum. Şöyle bir 80 mile aldım range'im arkadaşlar. Şu an havada AVAX uçağımız olduğu için dost düşman ayrımı yapabiliyoruz. Burada HSI'de de mesela düşman uçaklar şu şekilde kırmızı olarak gözüküyor. Dost uçaklarsa yeşil olarak gözüküyor. Ama eğer ki şayet şey olmasaydı, AVAX uçağımız olmasaydı hepsi bu şekilde beyaz gözükecekti. O zaman bizim ne yapmamız gerekecekti? TMS left'e kısa bastığımız zaman bakın şu an scan dedi. Bir sefer bastığımız zaman AFF sorgulatmamız gerekecekti arkadaşlar. Ve uçakların yanında bu şekilde dost olduklarını ima eden 4, şu M4'ten önceki videoda bahsetmiştim. Bu şekilde dost düşman ayrımı olduğunu AFF sorgulayarak anlayabiliyorduk. Bu uçakların dost olduğu anlamına geliyor ama düşman olduğu anlamına gelmiyordu hatırlarsanız. Bunu da size tekrardan hatırlatmak istiyorum. Şimdi RVS moddayız. Bunu TVS'e geçirip çoklu atışı da göstereceğim ama öncelikle RVS'den bahsedeyim kısa bir. Şöyle azimutta 30 dereceye düşürelim. Barımız 4 barda kalsın. Şimdi HS'imize HUD'ımıza çok özür diliyorum. HUD'ımıza baktığımız zaman arkadaşlar bizi böyle bir air to air modunda şu şekilde bir daire karşılıyor arkadaşlar. Uçağın vurulma şansını en üst düzeye çıkarmak için bu dairenin içinde olmasını gerekiyor diyebiliriz arkadaşlar. Daha sonrasında şöyle biraz yakından göstereceğim. Burada ARM yazısını görüyoruz. Bu master armımızın ARM olduğu anlamına geliyor. Bunun altında ise 4 MRM yani 4 tane medium range missile olduğu anlamına geliyor. Yani 4 tane orta menzilli hava füzemizin olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Sistem bu şekilde füzelerimizi bize söylüyor. Şimdi şöyle diğer sembolojiyi göstermek için kısa bir bakayım RVS'de olacak mı? RVS'de olmuyor. Şöyle TVS'i alıp target menu switch right yaptığım zaman ilk uçağı kilitlen görmüş olduğunuz gibi radarımız ve HUD'ımızdaki semboloji de bu şekilde değişti. Şimdi bu gelen kare var arkadaşlar. Bir box dediğimiz kutu şeklinde bir semboloji var. Bunun adı Target Designator Box denilen bir kutu. Bu hedefimizi, hedef uçağı bize gösteriyor. Onun içinde ise bizim füzemizin imleci var bakın elmas şeklinde. Bu da bizim radarımızın hedef aldığı box içindeki uçağa bizim füzemizin kilitlendiği anlamına geliyor. Yani şu an füzemiz ona bakıyor demek arkadaşlar. Onun haricinde arkadaşlar bizim büyük halkamız bakın ufaldı bu kadar küçük bir daire şeklini aldı. Bunun yanında ise ufak bir daire daha var. ASQ diye geçiyor bunun kısaltımı. Bu da bizim uçağımızın hedefle olan açısı diyebilirim buna. Yani tarif edecek olursam füze atışında bize izin verilen açı hatası diyebiliriz. Yani ben bu şeye atış yapacağım zaman uçağa bu box'ın bu halkanın içinde olmasını dikkat etmem gerekiyor. İçindeki küçük halka ise hedefin şu an benim
ne tarafım olduğumu gösteriyor, görmüş olduğunuz gibi. Menzilime, range'ime girdiği zaman bu şekilde içine almam gerekiyor bu kutucuğu. Bizden uzağa gittiği için, şu anda zaten gittiği yönü de görebiliyoruz. Şu an bizimle aynı istikamette gidiyor, bize yaklaşmıyor. Uzakta olduğu için buradaki halkımız bizim küçük arkadaşlar. Bu bize ne kadar yakın olursa, yaklaşmaya başlarsa bu halka o kadar büyüyecektir. Daha büyük izin verilen yönlendirme hatası olacaktır bu. Bu anlama geliyor yani. Bunun için bizim yapmamız gereken sadece hedefe daha hızlı yaklaştırmak veyahut da menzil içine almak olacak. Şu an bu şekilde atış yaparsam füzem yetişemez ve vuramaz zaten. Benim hedefimi şu an zaten 70 mille falan olduğunu gösteriyor aşağı yukarı. Daha doğrusu 51.3 milli olduğunu gösteriyor şu an. 51 milli var aramızda hedefte. Şurada görmüş olduğunuz F051 benim hedefimle aramdaki mesafe. Onun haricinde ise arkadaşlar şurada sağ tarafta bakın bir tane küçük kare var. Ortadaki halkanın haricinde ise sağ tarafta şöyle bir kutucuk var arkadaşlar. Kare şeklinde. Buna DLZ yani Dynamic Launch Zone diyoruz. Bu ne anlama geliyor, ne işe yarıyor dersek, bu attığımız EM-120'nin füzenin hedefi vurabileceği mesafe aralığını gösteren dikey bir menzil çubuğu diyebiliriz arkadaşlar. Buna bu göstergeyle bizim hedefe olan menzilimiz, range'imiz anlayabiliyoruz burada. Şimdi tekrardan şöyle bir hedefleri karşıma aldım. IFF'imi sorguladım arkadaşlar. Burada 4 tane uçağımız var bizim. Şimdi target switch up up yaptım. Üçüne de daha sonrasında right yaptığım zaman gitti bizim dost uçağı attı kilidi. Çok güzel. Bir daha right yaptım. Diğerine geçti. Şimdi bizim hedeflere geçti. Şöyle bir zoom yapacağım. Şuna da bir right yapıp tekrardan şöyle bir hatta pause alayım. Burada bizim Dynamic Zone launch'ımız var dedik. Bu bizim M120C'lerimizin menzilini gösteriyor dedik arkadaşlar. Bunun haricinde şimdi HUD'a baktığımız zaman şu sağ üstteki 80 bizim FCR'ımızın 80 mili taradığını gösteren bir ibare arkadaşlar. Ben şimdi şöyle bir çıkarsam bakın 40'a düşürdüm. Tekrardan şöyle aldım. Bakın burası da 40'a düştü arkadaşlar. Bu bizim FCR radarımızın yani hava radarımızın gösterdiği baktığı uzaklık. Bunun altında ise şöyle bir ok var. Üçgen var görmüş olduğunuz gibi. Bu da hedeflerin bu 40 millik açı içerisinde ne tarafta olduğunu, hangi şeyde olduğunu gösteriyor bize. Aşağı yukarı yani şöyle bir 34-35 milde falan şöyle bir 5 mil olduğunu sayarsak bunu nereden anlarız? Şuradaki F0-34'ten anlarız. Tam sayısı hedeflerin bize olan uzaklığını gösteren tam rakamlar burada yazar. Burada da onun işte göstergesi gibi bir gösterge var. Şimdi tam ismini bilmiyorum bunun. Onun hemen solundaki 910 ise bizim hedeflere yaklaşma hızımız arkadaşlar. 910 knot'la biz hedeflere yaklaşıyoruz. Bu ne demek oluyor? Bu da hedeflerde bize belli bir hızda yaklaşıyor demek. Hem hedefin bize yaklaşma hızı hem de bizim hedefe yaklaşma hızımızın toplamı 910 knot oluyor. Bu da şöyle dikkat etmem gereken bir şey daha var. Yani şimdi füzeyi attıktan sonra bu kısım içerisinde füze şurada bir yerde A'dan geriye doğru saymaya başlayacak arkadaşlar. Bu da ne demek oluyor? Bizim aktif radar güdümlü füzemizi uçağımızdaki radarla beslediğimiz anlamına geliyor. Ta ki şuraya gelene kadar şu mesafeye girdiği an füze pitbull dediğimiz kavram ortaya çıkıyor. Yani kendi radarını açıyor. Şuradaki ucundaki ufak kendi radarına geçip artık şuradaki A işareti T'ye geçiyor. Yani pitbull olmuş oluyor. Biz artık burada kilidimizi koparıp geri savunma veya da defansif pozisyona geçebiliriz. Çünkü karşıdakiler de düşman uçağı sonuçta. Elleri armut toplamayacak. Bize onlar da füze atacaklar. Bu anlama geliyor diyebilirim. Şimdi hedeflerin menzilimize girmesini bekleyelim arkadaşlar. Biraz şöyle yükselelim bir de. Çünkü hedefler bizden yukarıda. Atış yapacağımız zaman angajmanda karşıdaki hedeften daha yukarıda olmaya gayret edebiliriz. Füzemizin menzilini artırmak açısından şöyle birazcık 10 dereceyle yükseliyorum. AV'ye girdim. Birazdan halka büyümeye başlayacak şimdi. Dynamic Zone Launch'ın içine de girecek bizim göstergemiz.
Ve şu an büyümeye başladı. Şimdi tekrardan pause olacağım arkadaşlar. Ee, Halkamız, bakın küçük halkamız sol tarafta ve dış kısımda. Bu ne demek oluyor? Düşman uçaklarının sola doğru gittiğini bize gösteriyor. Eğer sağda olsaydı sağa doğru gittiklerini söyleyecekti. Ee, Eğer ki aşağıda olursa, şu halkın içinde aşağıda olursa bizden uzaklaştıklarını, eğer üstte olursa bize yaklaştıklarını gösterir. Şu an üstte olduğunu görüyoruz ve sol tarafta, yani bize doğru, sola doğru, bize doğru geldiklerini ve sola doğru, yani bizim açımızdan sola doğru gittiklerini gösteriyor. Aynen burada olduğu gibi zaten FCR'da da bakın hattaki sembolojinin aynı var. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bizim halkamız büyümeye başlıyor ve sağ taraftaysa Dynamic Zone Launch'un altındaysa bir semboloji daha çıktı. Hemen şurada da şöyle bir 15 diye bir semboloji çıktı. Şimdi bunlar ne anlama geliyor? Onlara bakalım. Şimdi buradaki A dediğimiz bizim füzeyi attıktan sonra füzemizin hedefe otonom olana kadar, yani pitbull olana kadar geçecek olan zamanı söylüyor arkadaşlar. Biz füzeyi attığımız zaman şu an TVS modda, Track Visual sensör modda attığımız zaman füze, karşı taraftaki uçak bunun haberini almayacak. Bir daha önceki videodan söylediğimiz gibi füze ateşlendiğinde haberi olmayacak. Arı ver ötmeyecek ta ki bu A geri sayımı bitip T'ye döndüğü an. Yani füze kendi radarına geçip kilitlendiği zaman, artık bizim uçağımızın radarından herhangi bir besleme almadığı zaman, pitbull olduğu anda T'ye dönecek ve T'den geri sayım başlayacak. Bu da füzenin uçağa çarpma süresini geri sayım olarak bize gösteriyor olacak arkadaşlar. Bunun haricinde ise şuradaki kısım, daha demin söylemiş olduğum gibi, bizim füzemizin uçağa mesafesi dedik. Yani buna bakacak olursak bu bizim menzilimizin maksimum menzili, şu uç kısım. Eee, Yani füze buradan ateşlenirse, şimdi ateşlersek hedefe ulaşabilir ama hedef kaçarsa büyük ihtimalle kurtulur. Daha çok uzun menzilli taciz atışı gibi düşünebiliriz bunu. Yani buradayken atarsak hani vurma ihtimali var füzenin menzili içerisinde, ama ve lakin füze manevra yaparsa kaçabilir bundan. Bunun bir tık altındaki ise arkadaşlar hedef kaçış olmayan bölge diyebilir. Uçaktan şu kısım, şuraya girdiği zaman kaçışı yok. Düşman uçağının artık şu kısma girdiği an pitbull oluyor. Kaçması imkansız gibi bir şey yani, ama kurtulma şansı gene de var. Bizim yaptığımız manevraları, çok agresif manevralarla kurtulabiliyoruz. Ama şu anki baktığımız senaryoda uçaklar bize hat bir şekilde geliyor, neredeyse hızlı bir şekilde geliyor. Aradaki hız 970 knot, bayağı hızlı geliyoruz ikimiz de birbirimize. Yani ben şu an attığım zaman füze 2 mahlan ona gidecek. Hatta ben şu an kaç knottayım? 500 knottayım. 3 mahlan falan çıkacak bu füze. Yani bu dönüp kaçana kadar her türlü bizim füzemiz bu uçağı vuracak anlamına geliyor arkadaşlar. Bunun altında ise şuradaki kısımsa minimum range, yani artık etkili olmayacak bir şey, yakınlık demek oluyor. Bunun haricinde bu şekilde bu Dynamic Launch Zone göstergeleri arkadaşlar. Şimdi pause'tan alacağım, devam edeceğim ve Fox 3 diyerek füzemi yollayacağım. Hemen şuna da göstereyim. Adjust Control. Şuradan göstereyim arkadaşlar. Weapon Rel Button Depress, füzeyi ateşlediğim tuş. Füzemi ateşledim. Hemen bir durdurayım. Şimdi bakın burada A18 diye geriye saymaya başladı arkadaşlar. Bu benim füzemin pitbull olma süresini gösteriyor bize. Onun üstündeki sayaçsa diğer attığım füzenin geri sayımı olacak. Birazcık AV'den çıkalım. Bakın şu an pitbull oldu. T'ye geçti. 15 saniye içerisinde füzem uçağa çarpacak. Zaten şu an 10 milde aşağı yukarı uçaklarla aram mesafem. Ve şu an gitti arkadaşlar. Diğer uçağa geçirdim. Bu şekilde uçağı vurduk. Diğeri nerede bakalım.
Diğeri de hemen şurada. Şöyle ona da Fox 3 dedim. Yolladım füzemi ve bir sefer daha vurmuş olduk. Bu şekilde arkadaşlar uçaklar arasında atış yapabilirsiniz. Yani bu sembolojiler bu şekilde size anlatabilirim. Onun haricinde şu an AIM-9'larım var. Kısa menzilli Fox 2'lerim. Aslında bunları bu videoda anlatmayacağım ama şöyle bir şey yapabilirim. AIM-9'lara geçtim. Şöyle bor modda şu an. Bakın üzerine getirdiğim zaman uçağın ötmeye başlıyor. Bu ne anlama geliyor? Füzenin arayıcı başlığı uçağa her an kilitlenebilir. An geç butona bastığımdaysa füzem ona kilitlendi arkadaşlar. Şu an atış yaparsam büyük ihtimal vuracaktır. Fox 2 dedim ve füzem ona doğru gitti. Şu an ben kendi radarımla yönlendirmedim. Direkt Mad Dog olarak attım füzeyi. Bu şekilde de AIM-9'la atış yapabilirim. Bu şekilde arkadaşlar füzelerimi kullanabiliyorum. Daha doğrusu AIM-120'lerimizi ve Saadinler X'lerimizi bu şekilde kullanabiliyoruz. TVS modda da 4 uçağı veyahut da 6 uçağı kilitlenerek tek tek füzelerimi hepsine gönderebilirim. Onun haricinde ise bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer hoşunuza gittiyse, beğendiyseniz lütfen bir beğeni, like ve yorum yaparsanız sevinirim. Bir sonraki videoda büyük ihtimal AIM-9'lara bakacağız. Şu an cayır cayır beni at diye bağırıyor, yalvarıyor. Fox 2 dedim ve yolladım. Bir tane de AIM-120 yollayalım arkasından. Karşıdaki uçaklar Tu-160 gibi büyük gövdeli uçaklar olduğu için dönmeleri, manevra yapmaları zor oluyor. Bunlar bir MiG falan olsaydı daha hızlı manevra yapabilirlerdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.